Düşünsene, çoğu insan için milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurmak sadece bir rüya gibi gelir. Ama Bush ailesi için bu rüya bir zaman sonra koca bir lanete dönüştü. Evet, yanlış duymadın. Bu sadece paranın değil, kanın, terin ve gözyaşının bedeliyle ödenmiş bir lanet hikayesi. Bir bira markası düşün. Budweiser. Dünyanın her yerinde biliniyor. Ama arkasında koca bir aile var. O ailenin içindeki hüzün, bağımlılık, depresyon ve erken ölümlerle dolu hayatlar var. İşte bugün sana onların hikayesini anlatacağım. Ama başlamadan önce zamanı biraz geri saralım. 19. yüzyılın ortalarındayız. Amerika'nın ortasında, Missouri'de bir şehir, St. Louis. Bugün sıradan bir şehir gibi görünse de o zamanlar tam bir keşmekeşti. Mississippi Nehri'nin kıyısında, batıya açılan kapı gibi. Hızla büyüyen, gürültülü, kalabalık ve canlı bir yerdi burası. Buraya çok sayıda Alman göçmen gelmişti. Onlar sadece umutlarını değil, yanlarında bir de özel bir sevgiyi getirmişlerdi. Biraya duydukları aşkı. O zamanlar Amerika, viski ve elma şarabı içen bir ülkeydi. Bira mı? Pek de yaygın değildi. Varsa da koyu renkli, ağır İngiliz biralarıydı. Ama Almanlar başka bir tat getirdiler. Daha hafif, daha serinletici, daha ferah bir şey. Lager. Kısa sürede Orta Batı'nın dört bir yanında küçük bira atölyeleri açıldı. Genellikle bir evin bodrumunda, ailelerin işlettiği minicik yerlerdi bunlar. Ama işin zorluğunu tahmin edemezsin. Çünkü o yıllarda soğutma makineleri yoktu. Pastörizasyon denen bilim daha keşfedilmemişti. Yani tek bir bakteri koca bir fıçıyı mahvedebilirdi. Bir sıcak hava dalgası geldi mi, bütün stoklar çürüyüp giderdi. Ve biranın bir başka sorunu daha vardı. Yolculuk edemezdi. Evet, yanlış duymadın. O zamanlar bira birkaç sokak öteye taşınamıyor, en fazla üretildiği mahallenin içinde tüketiliyordu. Ulusal çapta, yani bütün ülkeye satılan bir bira markası imkansız gibi görünüyordu. Ama işte tam da o kaotik ve sınırlı dünyada bir genç çıktı. Küçük hayallerle yetinmedi. Daha büyük düşündü. Daha ileriye baktı. Onun adı Adolphus Bush'tu ve o St. Louis'in sınırlarını aşan bir vizyona sahipti. İşte bu vizyon hem bir imparatorluğu hem de laneti başlatacaktı. Adolphus Bush bir gün Amerikan birasının tartışmasız kralı olacaktı. Ama işin ilginci, o aslında bir bira ailesinde doğmadı. 1839'da bugünkü Almanya'da dünyaya geldi. Kocaman bir aileydi onlarınki. Tam 21 kardeşten biri. Hem de en küçüğe yakın. Babasıysa şarap ve bira yapımında kullanılan malzemeleri satan zengin bir toptancıydı. Adolphus daha küçücükken ticaretin kalabalığını, koşuşturmasını gördü. Ama asla babasının gölgesinde ya da onlarca kardeşinin arasında kaybolmayı istemedi. İçinde öyle bir enerji vardı ki sanki durmadan koşması gerekiyordu. Yanıyordu adeta. "Ben farklı olacağım," diyordu. Henüz 18 yaşındayken kararını verdi. Evini, ailesini, çocukluğunu geride bıraktı. 1857'de yepyeni bir hayata atılmak için Amerika'ya gitti. Kardeşlerinin yanına, St. Louis'e. Ama düşündüğün gibi hemen bira üreticisi olmadı. Babası gibi o da işin malzeme kısmıyla başladı. Wottenberg and Bush Company adını verdiği şirketle şehirdeki küçücük bira fabrikalarına şişe, fıçı, ham madde ne lazımsa satıyordu. Bu sayede inanılmaz bir avantaj kazandı. Her fabrikanın içine girdi. Onların zorluklarını, hatalarını, sınırlılıklarını gözleriyle gördü. Yani daha en baştan bütün sektörü avucunun içi gibi öğrenmiş oldu. Ve şunu da unutmamak gerek. Adolphus sadece akıllı bir iş adamı değildi. O aynı zamanda doğuştan bir satıcıydı. Karizmatik, heybetli, koca cüsseli bir adam. Hep şık giyinir, kalabalığın içinde parıldardı. Onu gören unutmazdı. Ama asıl gücü aklındaydı. O vizyon sahibiydi. O yıllarda herkes daha iyi bira nasıl yapılır diye düşünürken Adolphus daha ileriyi görüyordu.
Biranın geleceği sadece fıçıda değil, bilimde, teknolojide ve bütün ülkeyi kapsayan büyük pazarlamada. Ve evet, bütün bu büyük hayallerin temeli aslında onun kendi kurduğu işten değil, tesadüf gibi görünen ama kader gibi işleyen kurnaz bir evlilikten atılacaktı. 1861 yılı. Adolphus Bush hayatını değiştirecek bir karar verdi. Bir kadına aşık oldu. Alice Anheuser. Ama herkes ona kısaca Lily diyordu. Lily'nin babası Eberhard Anheuser aslında bir bira üreticisi değildi. Onun işi bambaşkaydı. Sabun ve mum yapmak. Başarılı da bir iş adamıydı. Ama kaderin cilvesi işte. Bir gün kötüye giden bir krediyi kapatmak için eline küçücük, başarısız bir bira fabrikası geçti. Adı Bavarian Brewery idi. Ama bu fabrika tam bir bataktı. Sürekli zarar ediyordu. Anheuser bira yapmayı bilmiyordu. Fabrika kapılarını kapatmaya ramak kalmıştı. Ama işte orada devreye genç damat girdi. Adolphus Bush, bu çökmekte olan fabrikayı gördü ve herkesin aksine şöyle düşündü. Bu bir yük değil, bu hayatımın fırsatı. Tüm enerjisini, zekasını ve cesaretini bu işe kattı. Kayınpederinin yanına geçti. Şirkete dahil oldu ve birkaç yıl içinde yalnızca iradesiyle, yalnızca azmiyle kontrolü tamamen eline aldı. Artık o küçük, başarısız bira fabrikası başka bir kimliğe bürünmüştü. Yeni adı Anheuser-Busch ve böylece tarihin en büyük bira imparatorluklarından birinin temelleri atılmış oldu. Adolphus Busch'la kayınpederi Anheuser'in ortaklığı tam bir zıtlıklar dansıydı. Anheuser sessiz, temkinli, hesap kitap adamıydı. Busch ise gösterişli, cesur, risk almaktan korkmayan bir girişimci. Ama şirketi dönüştüren, onu imparatorluğa taşıyan asıl güç, Busch'un vizyonuydu. O eski kuralları yıkmaya kararlıydı. İlk devrimini bira tarihine altın harflerle yazdı. O yıllarda biranın en büyük düşmanı bozulmaydı. Çünkü yolculuk ederken hemen ekşiyor, içilemez hale geliyordu. Ama Busch, Fransa'da yeni tartışılmaya başlanan Louis Pasteur'ün pastörizasyon denen yöntemini duydu. Kimse kolay kolay cesaret edemezken o denedi. Biranın içindeki mikropları ısıyla öldürdü. Raf ömrünü uzattı. Artık bira sadece birkaç sokak ötesine değil, kilometrelerce uzağa dayanabiliyordu. Bu oyunun kurallarını kökten değiştirdi. Ama Busch'un aklı burada da durmadı. Peki ya soğuk? Diye düşündü. Çünkü ne kadar uzun ömürlü olsa da bira sıcakta tadını kaybederdi. İşte o anda aklına devrim niteliğinde bir fikir geldi. Soğutmalı vagonlar. Demir yollarına buzla dolu vagonlar ekledi. Hatların üzerine dev buz depoları kurdu. Ve tarihte ilk kez bir soğuk zincir yarattı. Artık düşün. Tozlu Teksas'ta, güneşin kavurduğu Kaliforniya'da yaşayan bir adam, yüzlerce mil uzaktaki St. Louis'te üretilmiş soğuk, ferah bir Budweiser içebiliyordu. Busch sadece bira satmıyordu. O insanlara soğuk bir hayal götürüyordu. Teknoloji hazırdı ama Busch için bir şey eksikti. Mükemmel bir bira. Onu da tesadüfen bulmadı. En yakın arkadaşlarından Karl Conrad yeni bir tarif geliştirmişti. Bu tarifte sadece geleneksel arpa maltı yoktu. İçine pirinç de katılmıştı. Sonuç? Daha hafif, daha çıtır, daha köpüklü bir lager. Yani o ağır, acı Alman biralarından çok farklıydı. Bu yeni tat, geniş Amerikan damak zevkine hitap ediyordu. 1876 yılında, tam da Amerika'nın 100. yılı kutlanırken, Busch bu yeni birayı piyasaya sürdü. Adını da Budweiser koydu. Bu isim tek başına bir pazarlama dehasıydı. Çünkü Avrupa'da, özellikle de Bohemya'da, bugünkü Çekya, ünlü bir bira şehri vardı. Budweis. Busch, kendi birasının da Budweis usulü yapıldığını iddia ederek bu adı sahiplendi. Ama işte tam burada kıyamet koptu. Avrupalı bira üreticileri bunu kültürel hırsızlık olarak gördü. Ve öyle bir kavga başladı ki,
Dava üstüne dava, mahkeme üstüne mahkeme. Tam 100 yıldan fazla sürecekti. Ama belki de ironik olan şu: bu bitmeyen kavga Budweiser'ın şöhretini daha da büyüttü. Çünkü herkes bu ismi konuşuyordu ve konuşulan bir marka çoktan kazanmış demekti. Adolphus Busch sadece bir iş adamı değildi. O adeta bir pazarlama makinesiydi. Amerika'daki ilk sanayicilerden biri olarak markalaşmanın gücünü keşfedenlerden oldu. Ürünü sadece satmadı. Ona bir kimlik verdi. Anında tanınabilecek bir logo, bir simge yarattı. Ve bu simgeyi her yere taşıdı. Takvimlere, afişlere, cep bıçaklarına, tirbuşonlara. Binlerce promosyon ürünü, hepsinin üzerinde Anheuser-Busch damgası vardı. Sonra 1880'lerde bir fikir daha çıkardı ortaya. Bugün hala hafızalarda olan Clydesdale atlarını sahneye sürdü. Dev, güçlü ama aynı zamanda nazik bu atlar, geçit törenlerinde bira arabalarını çekiyordu. Kalabalık onları gördüğünde hayran kalıyordu. Ve yavaş yavaş bu atlar, markanın gücünün, kalitesinin, köklü değerlerinin canlı bir sembolüne dönüştü. Adolphus Busch, 1913'te hayata veda ettiğinde, arkasında bambaşka bir miras bıraktı. Küçük iflasın eşiğinde bir bira fabrikasını almış. Onu dünyanın en büyük ve en başarılı bira şirketine dönüştürmüştü. Altın çağın bir devi olarak tarihe geçti. Kendi elleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hırsıyla eşsiz bir endüstriyel imparatorluk kurmuştu. Ve son nefesinde geriye yalnızca devasa bir servet değil, aynı zamanda bir beklenti bıraktı. Çocukları da onun başladığı bu azmi aynı kararlılıkla devam ettirecekti. Artık ağır taç, Adolphus Busch'un büyük oğlu August A. Busch Sr.'in başına geçmişti. O pek çok yönden babasının oğluydu. Otoriter, güçlü bir lider figürü. Keskin zekalı, sert ama adanmış. Küçüklüğünden beri bu işi devralmak için yetiştirilmişti ve görevi derin bir sorumluluk duygusuyla üstlendi. Ama kader ona bambaşka bir sınav hazırlamıştı. Babasının hiç karşılaşmadığı, hatta hayal bile edemeyeceği bir felaket. Yasak dönemi. 1920'de 18. Anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Amerika'da alkollü içki üretmek ve satmak artık yasaktı. Bira endüstrisi için bu karar adeta bir idam fermanıydı. Ülke genelinde yüzlerce bira fabrikası kepenklerini sonsuza dek kapattı. Ama August Senior pes etmeyi reddetti. Tam tersine inanılmaz bir öngörü ve dehayla hareket etti. Koca Anheuser-Busch fabrikalarını kapatmadı, dönüştürdü. Bir anda bira üretmeyen ama onlarca farklı ürün çıkaran dev tesisler haline geldiler. Dondurma, gazlı içecekler, mısır şurubu, fırıncı mayası, hatta motorlu kamyon gövdeleri bile ürettiler. Ama içlerinde bir ürün vardı ki döneme damgasını vurdu. Bevo. Alkolsüz bir malt içeceği. O kadar popüler oldu ki bir dönem her yerde Bevo şişeleri görünüyordu. Bu strateji tam anlamıyla bir kurtuluş planıydı. Şirketi 13 uzun yasak yılı boyunca yalnızca ayakta tutmakla kalmadı. Anheuser-Busch ismini insanların zihninde canlı tuttu. Ve belki de en önemlisi, devasa fabrikaları ve yetenekli iş gücünü korudu. Ağustos Sır, babasının inşa ettiği imparatorluğu yıkılmaktan kurtardı. Onun rolü gerçekten de bir sadık koruyucu olmaktı. Bu, Ağustos Sır'ın kariyerinin zirvesiydi. Uzun ve yorucu savaşın ardından gelen muhteşem bir zafer anı. Ama işte ne acı ki. Zafer çok kısa sürdü. Çünkü görünmez bir bedel vardı. Babasının dev mirasını korumak, imparatorluğu yasak yıllarında ayakta tutmak. Bütün bu yük August Senior'yi içten içe kemiriyordu. O yıllarda ağır içici olduğu biliniyordu. Belki işinin bir parçasıydı. Belki de dayanılmaz stresine karşı tek kaçış yolu. Ama asıl derdi daha derinlerdeydi. Depresyon. Dışarıya güçlü, gururlu bir imparatorluk koruyucusu gösterse de iç dünyasında karanlıkla savaşıyordu. Ve trajedi geldi. Mart 1934'te yasağın kalkışından sadece bir yıl sonra 68 yaşındaki August A. Busch Sr. ailenin görkemli evi Grants Farm'da tabancasını alıp kendi hayatına son verdi. Dışarıya açıklanan sebep kalp yetmezliğiydi. Ailenin imajını
Budweiser markasının tertemiz parıltısını korumak için gerçeği gizlediler. Ama asıl gerçek sessizce bir sır gibi kaldı. Koca bir zaferin ardında saklanan derin bir karanlık. Kral ölmüştü. Ve Bush hanedanının laneti kendini ilk kez bu kadar açık ve trajik şekilde göstermişti. Artık sahneye yeni bir Bush çıkıyordu. Babasının sert ve disiplinli karakterinin tam tersine üçüncü neslin kralı bambaşka biriydi. August Gussie Bush Jr. Babası August Sr. Ağırbaşlı, ciddi ve işine gömülmüş bir liderdi. Ama Gussie, o tam bir şovmendi. Gür sesiyle dikkat çeken, ışıkları seven, karizmatik bir haydut gibiydi. Bira fabrikasını yalnızca bir iş olarak görmüyordu. Onun gözünde bu koca şirket bir sahneydi ve sahnenin yıldızı da elbette kendisiydi. Hayatı büyük bir tutkuyla yaşardı. Lüksü sever, gösterişliydi. Eğlenceyi doruklarda yaşardı. Aslında sattığı markanın canlı bir simgesiydi. Yüksek sesli, eğlenceli ve özür dilemeyen bir Amerikalı. 1946'da büyük kardeşi Adolphus Bush üçüncünün kısa bir süre CEO'luk yaptıktan sonra ölmesiyle şirketin dizginleri Gussie'nin eline geçti. Ve onun dönemi Budweiser'ı yalnızca bir bira değil, Amerikan yaşam tarzının sembolü haline getirecekti. Gussie'nin en iyi anladığı şey, dedesinden bile daha güçlü kavradığı bir gerçekti. Pazarlamanın gücü. Milyonlarca doları reklama yatırdı. Bowling liglerinden ulusal televizyon programlarına kadar her yerde Budweiser vardı. Televizyonun yeni yeni yükseldiği yıllarda bu fırsatı ilk görenlerden biri oldu. Budweiser'ın mesajını savaş sonrası büyüyen Amerikan orta sınıfının oturma odalarına taşıdı. İyi zamanlar, iyi dostlarla. Ve 1970'lerde başlattıkları efsane kampanya tarihe geçti. This Bud's for you. Sıradan işçi sınıfını kutlayan bu reklam, Budweiser'ı milyonların birası haline getirdi. Gussie döneminde Budweiser artık sadece biraların kralı değildi. O Amerikan rüyasının köpüklü sembolüydü. Gussie'nin hayatında bira ve şirket dışında iki büyük tutkusu vardı. Clydesdale atları ve beyzbol. Clydesdale'lar onun ellerinde basit bir pazarlama aracından çıkıp adeta ulusal bir sembole dönüştü. Grants Farm'daki aile malikanesine muazzam katedrali andıran ahırlar yaptırdı. Burayı halka açtı ve kısa sürede büyük bir turistik cazibe merkezi haline getirdi. İnsanlar sadece atları görmek için bile akın akın buraya geliyordu. Ama Gussie'nin halkın kalbine en çok dokunduğu an 1953'te yaşandı. St. Louis Cardinals beyzbol takımı satılmak üzereydi. Üstelik şehirden taşınma ihtimali vardı. Bu, St. Louis halkı için tam bir felaket olurdu. Gussie sahneye çıktı. Sadece bir iş adamı olarak değil, adeta bir kurtarıcı gibi. Takımı satın aldı. St. Louis'te kalmasını sağladı. Stadyumun adını Busch Stadium yaptı. Ve biranın en büyük reklam sahnesini bulmuş oldu. Bütün sezon boyunca maçlar Budweiser için dev bir promosyon aracıydı. Ama işin ötesinde Gussie gerçekten takımı seviyordu. Sadece yatırımcı ya da iş adamı değildi. Stadyumda sürekli görünür, oyuncuların yanında olur, onlara bir baba gibi davranırdı. St. Louis halkı için Gussie yalnızca zengin bir bira kralı değildi. O onların içinden biriydi. Bir taraftar, bir dost, bir baba figürü. Adeta şehrin kendi patriarkı haline gelmişti. Gussie'nin özel hayatı da en az iş hayatı kadar gösterişliydi. 4 kez evlendi. Tam 10 çocuğu oldu. Ana evi eskiden Başkan Ulysses S. Grant'e ait olan 281 dönümlük devasa bir mülktü. Grant's Farm. Burasını kendi cennetine dönüştürdü. Özel bir hayvanat bahçesi kurdu. İçinde egzotik hayvanlar vardı. Ve burayı film yıldızlarından devlet başkanlarına kadar sayısız ünlü misafire açtı. Florida'daki St. Petersburg'daki malikanesi ise tam anlamıyla çılgın partilerin merkeziydi. Orada da kendi küçük hayvan koleksiyonu vardı. Hatta anlatılan bir hikaye var ve çoğu kişi bunun doğru olduğuna inanır. Bir gün Gussie
Sadece yapabildiği için filini Tessi'yi bir geçit töreninde dolaştırmıştı. O hayatı hep büyük ölçekte yaşadı. Gürültülü, gösterişli, bira seven bir baron gibiydi. Dışarıdan bakınca hayatının en güzel günlerini yaşıyormuş gibi görünüyordu. Ama işte o ışıklı sahnenin arkasında karanlık yine sessizce mayalanıyordu. Gussie bütün şovmenliğine rağmen kurnaz ve talepkar bir iş adamıydı. Çocuklarının, özellikle de büyük oğlu August A. Bush III'ün onun kurallarına uymasını bekliyordu. Ama babayla oğul arasındaki ilişki sıradan bir kuşak çatışması değildi. Hanedanın geleceğini belirleyecek vahşi ve derin bir güç mücadelesinin başlangıcıydı. August A. Bush, aile içinde ona üç çubuk derlerdi. Ve o, babası Gussie'nin tam tersiydi. Gussie gürültülü, eğlenceli, şov dünyasını seven biriydi. Ama August, soğuk, mesafeli, hesapçı bir işkolikti. O biranın sadece tadını değil, her detayını bilen bir bira alemiydi. Hayatını ailenin işini kusursuz hale getirmeye adamıştı. En alttan başladı. Malt evinde çalıştı. Şişeleme hattına geçti, fabrikanın her köşesinde ter döktü. Kısa sürede lojistikte, finansta, pazarlamada bir ustaya dönüştü. Ama aynı zamanda keskin bir hırsın sahibiydi. Babası Gussie'nin gösterişli ve bazen dengesiz yönetimini küçümsüyor, onun Cardinals'a ve lüks yaşamına olan düşkünlüğünü işin özünden, yani bira satışından tehlikeli bir sapma olarak görüyordu. Ağustos için şirketin artık şovmenliğe değil, disipline, profesyonelliğe ve acımasız bir lidere ihtiyacı vardı. Ve o bu rolü üstlenmeye hazırdı. Babayla oğul arasındaki gerilim yıllarca kaynadı. Sonunda 1970'lerin ortasında patladı. Ağustos sessizce gücünü topladı. Yönetim kurulunda ittifaklar kurdu, destekleri arkasına aldı. Ve bir gün şok edici hamleyi yaptı. Bir yönetim kurulu darbesi. Kendi babasını, Gussie'yi, CEO koltuğundan zorla indirdi. Bu yalnızca bir iş değişimi değildi. Bu, babayla oğul arasındaki bağı paramparça eden büyük bir ihanetti. Yıllarca imparatorluğu yöneten Gussie, kamuoyu önünde aşağılandı. Ve o acı dolu anlardan birinde muhabirlere söylediği söz tarihe geçti. Onu bundan daha iyi yetiştirdiğimi sanıyordum. Babayla oğul yıllarca birbirine yabancı kaldı. Soğuk, acımasız, klinik bir güç transferiydi bu. Ve tüm dünyaya tek bir mesaj verdi. Bush hanedanının yeni nesli için artık iş aile bağlarından önce geliyordu. August 3. demir yumruklu yönetimiyle Anheuser-Busch yeni bir altın çağa girdi. O durmaksız bir iş adamı, parlak bir CEO'ydu. Rakiplerine, özellikle de pazar payını hızla artıran Miller Brewing Company'ye savaş açtı. 1982'de karşı hamleyi yaptı. Bud Light. Kimsenin tahmin edemediği kadar büyük bir başarıydı. Birkaç yıl içinde Bud Light, Amerika'nın en çok satan birası haline geldi. Ama Ağustos yalnızca büyük kararlarla değil, küçük ayrıntılarla da ilgileniyordu. Onun yönetim tarzı tam anlamıyla efsaneleşmişti. Şirket içinde anlatılan hikayeler, biranın tadından ambalajdaki yazı tipine kadar her detayı takıntıyla kontrol eden bir adamı anlatır. Yöneticilerinden mutlak mükemmellik ve sarsılmaz sadakat isterdi. Onun döneminde Budweiser pazarlamanın zirvesindeydi. Sadece bira değil, kültür üretiyorlardı. Budweiser kurbağaları reklamı, WhatsApp kampanyası. Bunlar biranın ötesinde küresel bir fenomen haline geldi. 2002'de emekliye ayrıldığında Anheuser-Busch Amerikan bira pazarının %50'sinden fazlasını elinde tutuyordu. Babası Gussie'nin şov dünyasını geride bırakmış, şirketi aşılmaz bir kaleye dönüştürmüştü. Ama bu başarıların ardında büyük bir bedel vardı. August 3. son derece içine kapanık, neredeyse bir münzevi gibiydi. Şirket onunla birlikte daha kapalı, daha soğuk bir yapıya büründü. Ve bu sırada ailede yeni bir kuşak büyüyordu. Gussie'nin 10 çocuğunun çocukları. Onlar dedelerinin mücadeleyle inşa ettiği dünyayı hiç bilmeyen bir nesildi. Çünkü artık her şey hazırdı. Ellerinde neredeyse hayal edilemez büyüklükte bir servet vardı. Onlar artık imparatorluğu inşa eden hırslı işçiler değil, onu miras alan bekçilerdi. Ama bu miras beraberinde ağır bir yük de getiriyordu. Mutlak ayrıcalık ve boğucu beklentilerle dolu bir hayat.
Bush hanedanının 4. nesline gelindiğinde sahneye yeni bir lider çıktı. August A. Bush aile içinde kısaca 4. denirdi. O birçok yönden büyük babası Gussie'nin bir yansıması gibiydi. Yakışıklıydı, çekiciydi, medyayı iyi kullanıyordu. Karizması vardı. Ama hayatı bir gölge gibi peşini bırakmayan trajediler ve skandallarla işaretlenecekti. 1983 yılında Arizona'da üniversite öğrencisiyken direksiyon başında karıştığı bir kazada yanında oturan genç kadın Michelle Frederick hayatını kaybetti. Polis onu saatler sonra evinde buldu. O gecikme yüzünden alkol testi yapılamadı ve dava açılmadı. Ama bu olay Ağustos itibarına silinmez bir leke vurdu. Yine de babasının yolundan gitti. Aile işine katıldı, pazarlama bölümünde çalışmaya başladı. 1990'ların ve 2000'lerin şirketin en başarılı reklam kampanyalarının ardındaki isimdi. Dedesi Gussie'nin promosyon yeteneğini miras almış gibiydi. Genç bira tüketicileriyle nasıl bağ kuracağını biliyor, modern bir dille markayı onlara sevdirmeyi başarıyordu. 1902'de babası August CEO'luktan çekildiğinde kısa süreliğine şirketi dışarıdan biri yönetti. Ama hanedanın çekim gücü öylesine güçlüydü ki 2006'da August 4. yeniden aileyi zirveye taşıdı. Anheuser-Busch'un 5. ve kaderin cilvesiyle son CEO'su oldu. Ama onun dönemi kısa, fırtınalı ve sancılı olacaktı. Çünkü devraldığı şirket artık hakimiyetini kaybetmeye başlıyordu. El yapımı butik biralar giderek güç kazanıyor, pazar payı devlerden çalıyordu. Hisse fiyatları yerinde sayıyor, şirketin görkemi yavaş yavaş sarsılıyordu. Ama asıl büyük tehdit içeriden değil, dışarıdan geldi. 2008 yılında Belçika-Brezilya merkezli dev bir bira imparatorluğu, InBev, Anheuser-Busch'a karşı düşmanca bir devralma teklifi yaptı. Bu sadece bir iş hamlesi değildi. Bu, Bush hanedanının kalbine doğrultulmuş bir hançerdi. 2008'deki o devralma teklifi, Bush ailesinin kalbine düşen bir bomba gibiydi. Çünkü o noktada aile artık sadece birkaç kişiden ibaret değildi. Düzinelerce kuzen, teyze, amca, geniş bir klana dönüşmüşlerdi. Çoğu şirketin günlük işleriyle pek ilgilenmiyordu. Onların Anheuser-Busch'la bağı, ellerinde tuttukları devasa hisselerdi. Ve InBev'in teklifi inanılmaz cömertti. Zaten zengin olan bu aile üyelerini bir gecede astronomik servetlere dönüştürme vaadi veriyordu. Birçokları için karar basitti. Piyasanın zirvesinde hisseleri nakde çevirmek ve ömür boyu maddi güvenceye kavuşmak. Ama herkes öyle düşünmüyordu. Özellikle Ağustos ve amcası Adolphus Busch için bu satış basit bir iş anlaşması değil, ihanetti. Ailelerinin 150 yıllık mirasını satmak. Atalarının sıfırdan inşa ettiği imparatorluğu yabancı ellere teslim etmekti. Aile acı dolu bir iç savaşa sürüklendi. Klan fraksiyonlara bölündü. Ağustos şirketi bağımsız tutmak için umutsuzca savaştı. Yatırımcılar aradı, halka seslendi, kampanyalar başlattı. Ama InBev'in finansal gücü eziciydi. Sonunda yönetim kurulu hissedarlarına karşı sorumluluklarını gerekçe göstererek anlaşmayı kabul etti. Ve tarih yazıldı. Anheuser-Busch 52 milyar dolara InBev'e satıldı. Sivil savaştan bu yana ilk kez şirket artık Bush ailesinin elinde değildi. Bir zamanların bira kralı artık yabancı bir imparatorluğun eline geçmişti. Amerikan kurumsal hanedanlarından birinin sonuydu bu. Ama satışın bıraktığı iz yalnızca ekonomik değildi. Ailenin içinde derin yaralar açıldı. Kimi kuzenler birbirini açgözlülükle suçladı. Kimileri mirası satmakla utanç getirdiklerini söyledi. Yasak yıllarını, büyük buhranı atlatan bir aile, sonunda küresel kapitalizmin gücü ve kendi iç bölünmeleriyle yıkılmıştı. 5 milyar dolarlık çeklerini bankaya götüren aile üyeleri için bile geriye huzur kalmadı. Çünkü ışıklar artık sadece parıltıyı değil, özel hayatlarının gölgelerinde yıllardır saklanan karanlık trajedileri de açığa çıkarıyordu. Artık anlaşma yapılmış, milyar dolarlık çekler bankalarda nakde çevrilmişti. Bir zamanlar krallar gibi hükmeden Bush ailesi, kendi krallıklarından kovulmuş sürgünlere dönüşmüştü. Evet, ceplerinde hayal edilemeyecek kadar büyük bir servet vardı. Ama ruhlarında, kimliklerinde dev bir boşluk açılmıştı.
Çünkü onlar nesiller boyunca yalnızca zengin bir aile değildi. Onlar bira yapımcılarıydı. İsimleri kaynayan kazanların buharında dövülmüş, Clydesdale atlarının nal sesleriyle duyurulmuş, Busch stadyumundaki kalabalığın çığlıklarıyla büyümüştü. Şirket sadece bir iş değil, sadece bir servet kaynağı değildi. Onların amacı, inancı, varoluş sebebiydi. Ve şimdi bir bıçağın keskinliğiyle bu bağ koparılmıştı. Birçokları için bu, kolunun kopması gibi bir kayıptı. Artık yönetilecek bir imparatorlukları yoktu. Onlara kalan sadece dilediklerince harcayabilecekleri bir mirastı. Ama bu sınırsız servet amaçsızlıkla birleştiğinde zehire dönüşmüştü. Koca bir aile okyanusta dümeni kırık gemiler gibi savrulmaya başladı ve o karanlık, yıllardır fısıltı halinde dolaşan trajediler artık kulakları sağır eden bir kükreme haline geliyordu. İlk yankısı da son kral August A. Busch hayatında duyulacaktı. Ailesinin şirketi için yıllarca mücadele etmiş ama kaybetmişti. Yenilgi onu bir sığınmacı gibi savurmuştu. Kamuoyundan çekildi. St. Louis'teki görkemli malikanesinde giderek daha yalnız, daha münzevi bir yaşam sürmeye başladı. 2010 yılının Aralık ayında evinde korkunç bir haber patladı. 27 yaşındaki sevgilisi, model ve garsonluk hayalleri olan Adrienne Martin ölü bulundu. Ölüm nedeni oksikodon aşırı dozu. Soruşturma başladığında medya adeta çılgına döndü. Perdenin ardında gizlenen karanlık, hedonistik hayat yavaş yavaş ortaya saçıldı. Adrienne'in kendi sorunları vardı. Genç oğlunun velayeti için acı dolu bir hukuk savaşı veriyordu. Ama toksikoloji raporları bedenindeki oksikodon seviyesinin tedavi dozunun kat be kat üzerinde olduğunu gösteriyordu. Ağustos resmi olarak suçlanmadı. Savcılar ölümcül dozu onun sağladığını kanıtlayamadı. Ama olayın detayları ürkütücüydü. Adrienne'i cevapsız bulduktan sonra saatlerce acil yardım çağırmamış, önce kişisel asistanını ve güvenliğini aramıştı. Paramedikler eve geldiğinde artık çok geçti. Daha sonra Adrienne'in eski eşi, oğulları adına yanlış ölüm davası açtı. Dava 1,75 milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı. Ama geriye kalan para değil, acıydı. Çünkü bu trajedi bütün dünyaya şunu gösterdi. Muazzam zenginlik, güç, şöhret. Hiçbiri bir hayatın kaybını engelleyemiyordu. Kamuoyunun gözünde bu olay Ağustos düşmüş kral olarak damgaladı. Bir malikanede tek başına yaşayan, sınırsız imkanların içinde bile trajedilerden kaçamayan bir adamın resmi çizildi. August Busch, Dört'ün sürüklenen hayatının resmi 2017'de bir kez daha gözler önüne serildi. Illinois, Swansea polisi garip bir ihbar aldı. Bir ofis parkına bir helikopter inmişti. Olay yerine vardıklarında karşılarında sarhoş gibi görünen Ağustos 4 vardı. Kalkmakta zorlanıyordu. Helikopterin içinde daha da tuhaf şeyler bulundu. Reçeteli ilaçların karışımı ve birkaç yüklü silah. Ağustos 4 daha sonra bunun bir ilaç reaksiyonu olduğunu, doğurganlık ilacıyla anksiyete haplarını karıştırdığını iddia etti. Suçlamalar sonunda düşürüldü. Ama bu başka bir utanç verici kamu sahnesiydi. Kendi krallığını kaybettikten sonra darmadağın bir adamın hüzünlü bir bölümü. Ama gerçek şu ki, Ağustos 4'ünün trajedileri yalnız değildi. Onun yaşadıkları aileyi kuşaklar boyunca izleyen çok daha rahatsız edici bir örüntünün parçasıydı. Kimilerinin miras laneti dediği o karanlık zincirin. Bu hikayelerden biri Gussie'nin oğlu Peter V. Bush'un ailesinde yaşandı. Peter Florida'ya taşınmış, daha sakin bir hayatı benimsemişti. Doğaya tutkundu. Başarılı bir Anheuser-Busch distribütörlüğü yürüttü. Yaban hayatını korumak için hayır kurumları kurdu. Karısı Joan'la çocuklarını St. Louis'teki şirket dramından uzak, güneşli ve huzurlu bir dünyada büyüttü. Ama hanedanın gölgeleri uzun ve inatçıydı. Oğulları Stephen Bush, yakışıklı, sevilen, parlak bir genç adamdı. Fakat yıllarca bağımlılıkla savaştı. Şirketin satışı ve ardı ardına gelen trajedilerin ardından yeni kuşağın bazı üyeleri kaybolan kimliği geri kazanmak için çabaladı. Bunların en çok göze çarpanı
Gassi'nin oğlu Billy Bush birinci oldu. Programda boğucu ama sevgi dolu, aynı zamanda rekabetçi bir ailenin 700 dönümlük malikanelerinde sürdürdükleri kaotik ve lüks yaşam gözler önüne serildi. Merkezin kalbinde ise Billy'nin hayali vardı. Kendi el yapımı birası, Kraft Dig'i piyasaya sürmek. Bu sadece bir iş girişimi değil, derin bir kişisel arayıştı. Amaç yeniden oyuna dönmek, Bush adını tekrar bir bira şişesinin üzerine koymak ve aile mirasının yalnızca geçmişte kalmadığını kanıtlamaktı. Ama bu girişim bile geçmişin gölgesinden kurtulamadı. Çünkü şovun kendisi, Bush soyadını taşımak zorunda kalan gençlerin sırtındaki ağır baskıyı açıkça gösterdi. 21. yüzyıldaki Bush ailesinin hikayesi artık şuydu: bir imparatorluğu satmış, ardında derin kayıplar bırakmış bir soy. Artık yaptıklarıyla değil, kaybettikleriyle tanımlanan bir hanedan. Çünkü şirketin satışı aslında hikayenin sonu değildi. Sadece ilk perdenin kapanışıydı. Bush ailesinin öyküsü, bir hayalin yürek parçalayıcı insan bedelinin hikayesi oldu. Amerikan girişimciliğinin en büyüleyici ama aynı zamanda en trajik destanlarından biri. Onların mirası, çift tarafı keskin bir kılıç gibi. Atalarını büyüten hırs, aile markasına sıkı bağlılık ve servetin devasa boyutu. Torunlarını işkence eden, hatta bazen yok eden güçlere dönüştü. Kurdukları imparatorluk sonsuza dek sürecek gibi görünüyordu. Finans ve endüstride bir kale gibiydi. Ama hiçbir kale en sinsi düşmana karşı koruma sağlayamazdı. İçeriden gelen karanlığa. Adolphus Bush sadece bir büyük baba değildi. O, çıplak elleriyle küresel bir imparatorluk kurmuş altın çağın deviydi. August Bush, yasak döneminin kasırgasından imparatorluğu kurtarmıştı. Gussie Bush, bir şehrin kalbinde taçsız kral, halkın gözünde yaşayan bir efsaneydi. Ama sonraki nesiller için yol farklıydı. Onlar için yaratım değil, koruma vardı. Yeni dağlara tırmanmak değil, atalarının kurduğu zirveden düşmemekti görevleri. İşte bu yüzden Bush mirasının en acı yönü karşımıza çıkıyor: amaçsız zenginlik. İlk kuşaklar sabah gözlerini açtıklarında tek bir şey görüyordu: hırs. Dünyanın en büyük bira imparatorluğunu inşa etme ve büyütme arzusu. Ama 4. ve 5. kuşaklara geldiğinde iş zaten bitmişti. Her şey önlerine hazır konmuştu. Ve o hazır hayat görünürde bir refahtı. Ama aslında yavaş yavaş içten içe tüketen bir zehir gibiydi. Çünkü sınırsız kaynağa sahip olup da hayatını dolduracak gerçek bir amaca sahip olmadığında. O boşluğu hedonizm doldurur ve sonunda kendini yok etme dürtüsü. Ve bize şu sert gerçeği hatırlatırlar: bazen en büyük servet bile en acımasız zehire dönüşebilir. Bush ailesinin destanı aslında Amerikan rüyasının trajik bir şekilde tersine dönmüş halidir. Her şey klasik bir anlatıyla başlamıştı. Fakir bir göçmen Amerika'ya gelir. Sıkı çalışır, akıllıca riskler alır, biraz da şansın yardımıyla devasa bir servet ve nesiller boyu sürecek bir hanedanlık kurar. Bu, yükselişin, sıfırdan bir şeyler yaratmanın hikayesiydi. Bir dağa tırmanmak heyecan verici, yaşamı onaylayan bir yolculuktur. Ama zirvede doğmak, zirvede gözlerini açmak, bu kafa karıştırıcı, amaçsız ve çoğu zaman tehlikeli bir deneyim olabilir. Bush ailesi işte bu tehlikenin en dramatik kanıtı oldu. Onlar için Amerikan rüyası sonunda kendi gölgelerinin altında boğucu bir lanete dönüştü.